Hepinize merhaba. Yeni bir videodan daha. Bu ikinci sezona başlıyoruz artık. Deminden beri ben konuşuyorum. Kameranın kayıt düğmesine basmayı unutmuşum. Kameranın kayıt düğmesine basmayı unuttuğumu da çok geç fark ettim. Ve ikinci sezonu başlatıyoruz. Neden ikinci sezon? Bunu bir kere daha anlattım ama bir daha anlatayım. Aslında ben birkaç tane video çektim. Ama bunlar içime çok sinmedi. İkinci sezonu dememizin nedeni arkadaşlar, ben arabayı yeniledim. Bir de mikrofonu da yeniledim. Artık yeni bir mikrofonumuz var ve umarım önceki videolarda çok boğuk gelen sesi düzeltmiş olacağız diye umuyorum. Bir tane de yan tarafa kamera koydum. Bu kameranın video kaydını da videonun içerisine ekleyeceğim bir şekilde. Onu tam konumlandırmasına karar veremedim. İşte şu an Instagram'ım şurada mı olacak? Görüntü burada mı olacak? Benim görüntüm nerede olacak? Bunları bilmiyorum. Kurgu aşamasındayken bunları paylaşacağım sizlerle. Yani şu an iki kamera. Bir tanesi de yolu çekiyor kameralardan. Böylelikle daha içli dışlı gibi olacağız. Bu sebepten ötürü artık buna bence ikinci sezon diyebiliriz gibime geliyor. Çok rüzgarlı bir gün. Umarım sesim net geliyordur. Hatta yağmur bekleniyordu. Yağmur da yağmadı. İzmir'de bayağıdır bir kuraklık sorunu var, biliyorsunuzdur belki. Bununla birlikte de bugünkü konumuzun başlığını aslında ben yapay zeka olarak belirlemiştim. Yapay zeka artık çok ürkütücü bir seviyeye geldi gibi. Yani bizim için. Ve genelde konuşulan konu yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Sanırım bazı meslek dallarında daralmalara ve kapanmalara neden olacak gibi geliyor bana. Artık birçok insan birçok işini yapay zeka ile yapıyor veya yapay zekadan yardım alarak iş süreçlerini hızlandırıyor. Ben de bunlardan biriyim ki sen de bunlardan birisi olabilirsin. Sizin hayatınızdaki yapay zekanın kolaylaştırdığı işler neler? Ben çok merak ediyorum. Varsa yorumlarınızı beklerim. Nasıl bir amaçla kullandığınızı yapay zekayı merak ediyorum. Birçok artık herkes kendine göre bir yapay zeka tool'u kullanıyor. Kimisi Gemini, kimisi ChatGPT, kimisi Grok kullanıyor. Herkes kendi standartlarına, kendisine en uygun olanı kullanıyor. Ben söyleyeyim, ben genellikle GPT ve Gemini'yi kullanıyorum. Telefonda günlük işlerim için genelde Gemini'yi kullanıyorum. Ama genel işle alakalı konularda da GPT'yi kullanıyorum. Bu şekilde yapay zekayı kullanıyorum. Yapay zeka, evet, bazı alanlarda işleri daraltacak. Şu an için yani görünen seviyemizde herhangi bir iş kolunu en azından birkaç yıl içerisinde tamamen kapatacağını düşünmüyorum. Ama tabii bu ilerleyen süreçlerde bu olacaktır. Çünkü birçok işi çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde yapıyoruz. Hatta artık Google'lamak dediğimiz, Google searchleyerek bir şey bulmak yerine yapay zeka araçlarını kullanarak bir şeyleri buluyoruz ve Google'da arattırma kavramımız artık çok azaldı. Yağmur başladığım için seridi geçti. Yağmadı. Yağmur koridorundan geçtik. Yani böyle yolculuk videoları da çok keyifli olur. Böyle yağmurun içinde uzun uzun yollar yaparken. Artık çok fazla şey bilmeye gerek kalmayacak gibi sanki. Artık bilgiye ulaşım, yani bizden 15 yıl sonra doğanlar için ya çok kolay bilgiye ulaşıyor diyorduk ama sanırım onlardan bir 15 yıl sonra doğanlar tamamen bilginin içerisine doğuyorlarmış gibi olacak. Bizden bir öncekiler de bizi işte bu konuda çok şanslı buluyor. Bakalım zamanın ne göstereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Sizin çevrenizde acaba, benim çevremde şu an için
Tabii bu oluşum çok fazla kullanılıyor. Sizin çevrenizde farklı meslek gruplarında bu ne kadar kullanıyorlar yapay zeka? Mesela bir istatistik işleriyle uğraşan, planlama, raporlama, bütçeleme gibi işlerle uğraşanlar yapay zekanın nimetlerinden ne kadar faydalanıyor? Gerçekten bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü çok kısa bir sürede bir raporu teslim edebiliyorsunuz yapay zeka ile birlikte. Çok hızlı bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Bu alanda çalışan arkadaşlar ya da bir satış satın alma gibi alanlarda çalışanlar, bir mühendislik, farklı mühendislik dallarında çalışan arkadaşlar ne kadar aktif bir şekilde kullanıldıklarını çok merak ediyorum açıkçası. Yapay zekayı anlamaya başladıktan sonra, yapay zekayı incelemeye başladıktan, kullanmaya başladıktan sonra artık şunu çok fazla merak etmeye başladım. Acaba simülasyonda mıyız gerçekten? Yani simülasyon da tabii çok ayrı bir konu, çok ayrı bir başlık aslında. Ama bir sonraki videoda gerçekten bunun üzerine son dönemlerde çok fazla düşünmeye başladım istemsizce. Yani çok simülasyon gibi gelmeye başladı her şey. Yapay zekaya etikler entegre etmeye çalışmamız, insani etikleri yapay zekaya entegre etmeye çalışmamız ve bize de sürekli entegre edilmeye çalışılan bazı etikler geçmişte farklıydı, günümüzde insanların etik anlayışlarının yavaş yavaş değiştirilmeye başlanması, farklı konularda, farklı durumlarda toplumsal, sosyolojik çok farklı işleyişler içerisindeyiz. Aslında bizim beynimizde yani bütün sinirler bir elektrik iletimiyle çalışıyor. Ve bütün duyularımız bu elektrik iletimlerinin bize verdiği bir karşılıkla devam ediyor. Ve bir yapay zeka robotu yapılmaya çalışıldığında kesinlikle çok insan gibi bir yapay zeka robotu yapılmaya çalışılıyor. Ve bu durumda da ya acaba bizden böyle yaptılar gibi bir düşünce içinde doğuyor insanın. Çok insansı şekillerde robotlar yapılıyor yine. Bu acaba, şunu düşünüyorum, bu acaba bizim kabulleniş şeklimizle mi alakalı? Neden hala 2 kollu yapay zekalı robotlar yapıyorlar da 4 kollu yapay zeka robotları yapmıyorlar? İnsanın kendine benzeyeni yapmaya çalışması mı bu? Yoksa bunu insan bu şekilde mi kabul edebiliyor? Yani 4 kollu bir yapay zeka belki de çok daha hızlı ve çok daha iyi çalışacak. 4 kollu bir robot. Ama yine 2 kollu robot yapıyorlar ya da ayak sayısı insanla aynı. Belki de 3-4 bacak yapıldığında daha dengeli ve daha aktif hareket edebilen robotlar yapılacakken yine insanlar gibi robotlar yapılıyor. Acaba bu süreç insanların yapay zeka robotlarını evlerinde kabul edebilmesiyle alakalı bir durum mu diye merak ediyorum. Yani bu konuda mesela robotlara verilecek etik konuları, bu da çok büyük bir merak konusu aslında. Robotlar insanlara nasıl zarar vermeyecek ya da neyi zarar vermiyor olarak algılayacak? İlk testler, ilk prototipler evlere girmeye başladıktan sonra bu süreç nasıl ilerleyecek? İnsan için de yapay zekayı üreten, robotu üreten firmalar için de bu süreçler nasıl ilerleyecek? Herhangi bir yapay zeka robotunun hayatımızda entegre olmasında işlenecek herhangi bir yaşanacak aksilik diyeyim daha doğrusu. Bu aksiliğin doğurabileceği bir suç unsuru yapay zeka şirketine mi atfedilecek yoksa kişi zaten bu yükümlülüğü kabul ederek mi yapay zeka robotunu evin içerisine alacak gibi kafamda bir sürü sorular var. Çok da küçük bir kedi otobanda karşıdan karşıya geçiyordu. Allah'ım sen burada nereden geldin de geçtin? Yavru kedi. Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Sanırım çok bağırarak konuşuyorum.
arabanın içinde. Çünkü şu an çok rüzgar sesi var. Aşırı derecede bir rüzgar sesi var. Kıştan dolayı biraz havalar esintili burada. Böyle çok daha güzel oluyor. Hem yolu görüyorsunuz. Kayıt oluyor değil mi? Oluyormuş. Hem yolu görüyorsunuz hem de aktif olarak sohbetimiz devam ettiği için sanki böyle yanımda birisi oturuyormuş gibi hissediyorum. Belki ilerleyen dönemlerde gerçekten yanımda birisi oturarak videolar çekmeye başlarız. Neden olmasın? Biraz daha uzağa kamerayı koyduktan sonra olur. Bir arkadaşımla sohbet ederken vesaire yolculuk yapmak keyifli olurdu. Birçok konuyu ben böyle yolda aslında giderken kendi içimde düşünerek gidiyordum. Sadece duygusal değil, aynı zamanda hayatın devamındaki konular, mantıksal konuları da böyle şu şöyle miydi, bu böyle mi oldu falan diye. Çünkü bu yol gerçekten her hafta sonu neredeyse gidiyorum. İzmir-Çeşme arasında. Her hafta sonu gittiğim için de bu yol çok uzuyor. 100 kilometrelik bir yol gidip geliyorum. Bu süreçte de video çekeyim dedim. Neden olmasın ki? Ve böyle başladı. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı diye başladık. Videonun konusu nerelere gitti? Robotlara kadar gitti. Yani görüyorum artık tarımda, hayvancılıkta da kullanılmaya başlanır muhtemelen yakın bir zamanda. Yapay zeka robotları kullanılıyor. Aynı robotlar bilgisayarda zaten çok daha iyi ve çok daha hızlı çalıştığı için nasıl olacağını ben de çok merak ediyorum. Gerçekten işimizi elimizden alacak mı yoksa beraber mi yaşamaya başlayacağız? Ama şunu da düşünüyorum açıkçası. Nüfuslar giderek azalıyor. Özellikle gelişmiş ülkeler diye bahsedilen ülkelerde nüfuslar giderek azalıyor. Gelişmekte olan ülkelerde nüfuslar azalma eğilimine gidiyor. Yakın gelecekte, yani yakın geleceğin ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Benim için 150 yıl falan herhalde. 150 yıl içinde diyelim nüfuslar giderek düşmeye başlayacak ve insan ihtiyaçları azalacakmış gibi hissediyorum. Doğadan tükettiğimiz insan ihtiyaçları, tarım mahsulleri, su kaynakları vesaire gibi ihtiyaçlar düşmeye başlayacak diye düşünüyorum ve insanlar sanki farklı bir hayat yaşamaya başlayacaklarmış gibi geliyor bana. Tabii bu 150 yılın daha da üstünü çıkar. Hani başlangıcı, ben bunun başlangıcının 150 yıl sonra bu konuların konuşulacağını düşünüyorum. Şu an için belki çok erken böyle bir şey için. 150 yıl sonra da ben olmam. O da benim çok umurumda değil. Çok da şey yapmamak lazım. Ama şunu düşünüyorum. Farklı bir toplum dengesi olacak. Ve belki kimse artık çalışmayacak. Sadece belli bir hayatta, belli bir normda hayatlarını yaşayan insanlar olacak. Çok az çalışan insan kalacak gibi düşünüyorum. Ya da androidlere karşı olan milletler ve bunu kabul eden milletler şeklinde ayrılacak. Ya çok bilim çok felaket bir yere gidiyor. Yani 4-5 alanda böyle profesör seviyesinde olsam muhtemelen kafayı yer. Yani bir biyoloji, kimya, fizik, bilgisayar mühendisliği ve sosyoloji alanında profesör olsan hepsini aynı anda kafayı yersin gibi geliyor. Yani şu anki geçenlerde şeyi gördüm. İnsan beynini bilgisayar olarak kullanabilecekleri bir sistem yapmışlar. Ve bu sistemle insan beyninde bir bilgisayar. Bunun birkaç yüzyıl sonrasını gerçekten insan kestiremiyor artık. Eskiden yine daha uçan araba mı yapacaklar falan diyorlardı. Şimdi uçan araba ne? Tercih meselesi olarak yapılmıyormuş gibi geliyor bana şu an uçan arabanın. Daha önemli şeyler var şu an gibisinden. Bakalım.
Ama şu an muhtemelen mikrofonun ne kadar iyi ses aldığını tam kestiremediğim için çok bağırarak konuşuyorum gibi geliyor bana. Boğazım ağrıdı biraz. İkinci sezonda böyle bir yapay zeka ile başlamış oldu. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Seviliyorsunuz.